Herkese merhaba. Bugün Amerika'ya nasıl geldim, nasıl doktora başvurusu yaptım, nasıl kabul aldım, bütün bu aşamaları anlatmak istiyorum. Master'ımın son aşamalarında benim master hocam Amerika'daki bir hocadan bir e-mail almış. Ve hoca doktora öğrencisi aradığını, konularının benzer konular olduğunu ve ona öğrenci önerip öneremeyeceğini sormuş. O dönem mezun olacak bütün öğrencilere bu maili forwardladı. Ben de o dönem iş arıyordum, tezimi vermek üzereydim. Tabii umutsuzluk günleri. O maildeki fırsatı düşünmeye karar verdim. Doktora yapmayı zaten düşünüyordum. Türkiye'de yapmayı düşünüyordum. Aslında yurt dışı da düşünüyordum ama tabii bu biraz daha hayal gibiydi. Fırsat önüme geldi diyebilirim. Daha sonra ben hocama bu fırsatı değerlendirmek istediğimi söyledim. Hocayla görüşmek istediğimi söyledim. Buradaki hocam benimle iletişime geçti ve bir Skype görüşmesi yaptık. Bana çalıştığı konulardan, projeden, doktor öğrencisi aradığından bahsetti. Ben de kendi yaptığım çalışmalardan bahsettim. 5 makale basmamın tabii kabul almamda biraz önceliği vardı. Hocam bu durumdan etkilendi. Ben de buradaki çalıştığı konuyu beğendim. Benim konumla biraz ilişkiliydi. Ama benim background'um kimyaydı. Buraya enerji mühendisliğine gelecektim. Bu biraz korkutmuştu beni. Farklı dersler almak zorunda kalacaktım. Farklı bir alandı ama ikisi de elektrokimyaydı. Proje konusunda çekincem olmadı. Ama bölüm değiştirmek biraz zordu. Ülke değiştirmek de biraz zordu. Her şeyi bırakıp gitmek çok büyük bir karar. Hocam ikinci bir toplantı yapmak istediğini söyledi ve bana 1-2 makale gönderdi. Bunları okuyup sunum yapmamı istedi. Bir sonraki görüşmede ben ona bu makalelerle ilgili sunum yaptım. O da yaptığım sunumu beğendi. Birlikte buradaki durumdan, yaşamdan, doktora hayatından konuşmaya başladık ve o beni kabul etmek istediğini, buraya doktora öğrencisi olarak almak istediğini söyledi. Ben hala iki arada bir derede gidip geliyordum. Çünkü her şeyi bırakmak gerçekten çok zor. Çok büyük bir fırsattı ama karar veremiyordum. Bütün bunlar olurken tarih Mart 2017. Ben bir karar vermeye çalışıyorum. Hocam buradaki bir arkadaşla kontak kurmamı sağladı. Ben buradan kimseyi tanımıyordum. O kişi ben tanımıyordum ama benim master grubumda birkaç dönem önce mezun olmuş bir kişiydi. Birlikte telefonda görüştük. O bana burayı anlattı. Amerika'da yaşamak, benim şehrimde yaşamak, Lowell'da yaşamak nasıl, üniversite nasıl. Bunlardan bahsetti. O bana buradaki yaşamla oradaki yaşam arasında kıyaslamalar yaptı. Benim karar vermemde onun da çok büyük etkisi oldu. O da bana iyi yönlerini, kötü yönlerini anlattı. Ben de buraya gelmeye sıcak bakmaya başladım. Hocamın çok acil öğrenciye ihtiyacı vardı. Hocam bir an önce buraya gelebilmek için kayıt şartlarını yerine getirmemi istedi. Bu şartlar ilk olarak diplomanız, not ortalamanız, 3 tane referans mektubu, TOEFL notunuz, GRE notunuz ve tabii ki vize. Bunların hepsini tamamlamak için sadece birkaç ayım vardı. Bir ay içinde TOEFL ve GRE'ye hazırlandım. Ben Massachusetts Üniversitesi'ne başvurdum. Buradaki okula kayıt olabilmeniz için genelde şartlar şu şekilde. İlk olarak not ortalamanızın 3'ün üzerinde olması gerekiyor. GRE notunuzun belli bir puanın üzerinde olması gerekiyor. Bunun bir alt sınırını bize söylemediler ama ben zaten tam puan almıştım. TOEFL'da da en az 80 gibi bir sınır var. Tabii burada çok daha iyi okullar var. MIT gibi, Harvard gibi, Northeastern gibi. Onlara başvuru süreçleri biraz daha farklı olabilir çünkü kriterleri daha farklı, istedikleri puanların alt sınırları daha farklı. Ben sadece Massachusetts Üniversitesi gibi orta düzey bir üniversitenin istediği kriterleri size söyledim. Ama şöyle düşünmeyin, o çok iyi üniversitelere gelmediğim sürece buraya gelmenin bir anlamı yok. Öyle düşünmeyin çünkü burada evet top 10 üniversitede değilseniz diğer üniversiteler hemen hemen aynı düzeyde. Ve zaten o ilk 10'a giren üniversitelere girmek çok zor. Ama bu demek değil ki Türkiye'deki işte ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi bunları çıkardık. Geri kalan üniversiteler, aslında geri kalan üniversiteler demek istemiyorum çünkü çok fazla iyi üniversite var Türkiye'de ama çok fazla da öylesine açılmış üniversite var. Evet, o öylesine açılmış üniversiteler gibi değil buradaki herhangi bir üniversitede okumak. Çünkü buradaki eğitim gerçekten size istediğiniz şeyleri sağlayabiliyor.
Ve burada aldığınız eğitimle her ne kadar ilk 10'daki üniversite olmasa da istediğiniz şirketlerde işe girebiliyorsunuz ya da staj yapabiliyorsunuz. Benim tanıdığım bizim okuldan mezun olan, doktora bitiren insanlar Apple'a girdiler, Google'a girdiler. Burada eşim var, Intel'de staj yaptı. Böyle imkanlarınız oluyor tabii ki. Tabii bu bütün sınırlar hocanın isteğine göre esnetilebiliyor. Yani hoca sizin burada doktora yapabileceğinize inanıyorsa ve sizi öğrencisi olarak almak istiyorsa bunları biraz esnetebiliyorlar. Tabii doktoraya gelmek için illaki bir hocayla anlaşmanıza gerek yok. Okula direkte başvurabilirsiniz. Ama okula başvurduğunuzda bütün başvuranlar arasında bir elemeye giriyorsunuz ve sizi öne çıkartacak bir özelliğiniz ya da yaptığınız bir iş yoksa o insanların arasından eleniyorsunuz. Ama hocayla görüşürseniz ve hoca size inanırsa gerçekten bu işi yapabileceğinize, o zaman o sizi istiyor. Yani siz okula başvurunuzu yaptığınızda, sisteme düştüğünde hoca diyor ki ben bu öğrenciyi istiyorum ve siz bütün başvuran insanlar arasında ön sıralara gelmiş oluyorsunuz. Yani şartları sağlayıp hocanın görüştüğü insanlar arasındaysanız bu sizi ön plana çıkartıyor. Benim lisanstaki not ortalamam 3'ün üzerinde değildi ama son not ortalamam, yüksek lisanstaki not ortalamam 3'ün üzerindeydi. 3.43 gibi bir not ortalamam vardı. TOEFL'dan da 87 aldım. Bunların hepsi benim buraya kabul alma şartımı sağlıyordu. Bu sınavlara bir ay içinde hazırlandım ve apar topar girdim. Notlarımı aldıktan sonra hemen kayıt sürecini başlattım. Vize başvurusu yaptım. Referans mektuplarımı hocalarımdan istedim. Onlar gönderdiler. Bütün bu notlarımı, referans mektuplarımı, diploma kopyamı hepsini okula gönderdim. Daha doğrusu bilgisayar sistemine girdim. Ve onlar belgelerimin tamamlandığını, vizeye başvurmak için gerekli belgelerin gönderileceğini söylediler. Ve bunların gelmesi yaklaşık 20 gün, 1 ay gibi bir süre tuttu. Vizeye başvururken vize görüşmesi için bir randevu almanız gerekiyor. Ve bu randevu süresi en erken 2 ay sonraydı. Aslında benim hocam benim buraya Mayıs-Haziran gibi gelmemi istiyordu. Acil öğrenciye ihtiyacı vardı ama benim vize sürecimi tamamlamam yaklaşık Temmuz'un sonunu buldu. Vizemi aldıktan sonra uçak biletimi aldım 1 ay sonraya ve Ağustos'un sonunda buraya gelmiştim. Bu aşamalardan hemen sonra Türkiye'yi arkamda bırakacak uçağa bindim ve Kiev'e doğru yola çıktım. Size daha sonra Kiev'de yaşadığım küçük maceraları, sonrasında Boston'a ilk indiğimdeki düşüncelerimi, karşılaştığım durumları, daha sonraki aşamaları, evimi nasıl tuttum, arabamı nasıl aldım, bunları bahsetmek istiyorum. Tabii bu başvurma sürecinde kafamda hala deli sorular vardı. Çünkü sevdiklerimi arkamda bırakıp gidecektim. Evet, bir işim yoktu ama nihayetinde kurulu bir düzenim vardı. Sevgilim Türkiye'deydi hala, annem Türkiye'deydi, kardeşim Türkiye'deydi. Onları bırakmak çok zor olacaktı. Bunlarla boğuşurken ben bir sürecin içerisinde buldum kendimi ve düşünmeye fırsatım olmadan aşamalardan geçip vizemi almıştım. Kafama uçağa bindiğimde dank etti, buraya geldiğim ve indiğimde aslında. Evet, sevgilim 1 yıl sonra yanıma geldi, hatta burada evlendik. Ama onu bırakıp gelmek çok zor oldu. Onun macerasını onu buraya konuk ederek anlatmak istiyorum. Çünkü o Aselsan'da çalışıyordu, onun verdiği karar çok daha ciddi bir karardı. Ve arkasına bıraktığı, riske attığı çok daha fazla şey vardı. O da buraya doktorasını kabul alıp geldi ve bu Aselsan'da çalışırken tekrar öğrenci olma durumunu onun ağzından dinlemek istiyorum. Türkiye'den Amerika'ya gidene kadar yaptığım masraflardan bahsetmek istiyorum şimdi. Bunun için böyle güzel açık bir alan seçtim. Çünkü masraflardan, harcamalardan bahsetmek biraz sıkıntı oluyor. Öncelikle TOEFL'a bir $185 yatırdım. GRE'ye de $205 yatırdım. Belgelerimi Amerika'dan Türkiye'ye getirtmek için de bir $50 ödedim. Ve vize parası olarak da $165 ödedim. Uçak biletimi Ankara'dan Kiev'e, Kiev'den İstanbul'a, İstanbul'dan Boston'a aldım. Ve toplamda bu ödediğim miktar $545 civarıydı. Ve bu İstanbul'dan direkt Boston'a gitmekten çok daha ucuzdu. Bunu daha sonra başka bir videoda anlatmak istiyorum. Yani toplamda Türkiye'den Amerika'ya gidene kadar
$1100 harcamış oldum. Bu benim uçağa binene kadar harcadığım toplam masraftı. Peki derseniz ki biz Türkiye'den Amerika'ya gittiğimizde nasıl geçineceğiz? Bu benim büyük bir sorunumdu çünkü ben Türkiye'den para götüremezdim. O kadar param yoktu. Ailemden de bu kadar para alamazdım. Bunu hocamla konuştum ve hocamla konuştuğumuz şartlar bunlardı. Burada PhD genelde full coverage oluyor. Yani hoca hem sizin okul paranızı ödüyor hem de size bir maaş ödüyor. Bunu yarı yarıya yapıyorlar okulla hoca. Burada kazandığınız maaş Amerika'da geçinebileceğiniz kadar oluyor. Ama tabii çok lüks yaşayabileceğiniz gibi değil. Yani ne öldürüyor ne olduruyor. Ama Türkiye'den para almanıza gerek kalmıyor eğer çok lüks bir yaşam sürmek istemiyorsanız. Ben hocamla şu şekilde konuştum. Buradaki kontratlar genelde dönemlik yapılıyor. Yani bir güz dönemi için bir de ilkbahar dönemi için yapılıyor. Aradaki boşluklar yani kış tatili ve yaz tatili için okuldan bir para ödemesi yapılmıyor. Ben hocama Türkiye'den para alamayacağımı, burada bu maaşla geçinmek zorunda olduğumu anlattım. Ve o da kış tatili için ve yaz tatili için ayrı ayrı kontrat yapacağını ve maaşımın aynı şekilde devam edeceğini söyledi. Ve çok teşekkür ederim ona. Gerçekten hiç yarı yolda bırakmadı beni. Ve ben Türkiye'den hiç para almadan burada geçinebildim. Tabii gelirken yanımda bir miktar para getirmek zorunda kaldım ama Türkiye'den buraya gelene kadar, uçağa binene kadar harcadığım para sadece $1100. Bunu da bu şekilde belirtmek istedim. Hemen burada şunu da belirtmek istiyorum. Dolar o zamanlar 3,5 liraydı tabii. Biriktirmek çok sorun olmadı bizim için buraya gelene kadar harcayacağımız parayı. Bu parktan da biraz bahsetmek istiyorum. Burayı çok sevdim. Burası Worcester şehri. Bizim şehrimizden yaklaşık 45 dakikalık bir mesafede. Daha çok güney-batıya doğru. Boston'a da bir 45 dakikası var. Yani Boston bizim şehrimiz ve burası bir üçgen çiziyor. Bu park çok güzel bir park. Vietnam gazileri için yapılmış bir park. Burada göl var. Göle hayran kaldım. Yeşillikleri, bahçesi harika. Bir de ileride nehir var. Onun kenarında da mangal yapıyor, barbekü yapıyor insanlar. Ben burayı çok sevdim. Size de göstermek, anlatmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sorularınız olursa bana e-mail atabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Teşekkür ederim.